Orkidelerde kullanılan harç gerçekten bu kadar önemli mi? Bunu test etmek için iki minik orkideyi iki farklı yöntemle diktim ve 20 gün sonraki sonuçları şaşırtıcı. Orkid Gadis kanalıma hoş geldiniz. Kullandığım harçlardan bir tanesi orkideler için özel olarak üretilmiş paket bir ürün. Aslında bu örnek bir dikim harcının nasıl olmaması gerektiğinin en güzel örneği. Ağaç kabukları çok kalın ve içerisinde çok yüksek oranda torf bulunduruyor. Bu da orkidenin hava akışını engelleyecek özellikler. Dikim için toprak bir saksı kullanıyorum. Bu saksılar terrakotta da olarak biliniyor. Drenaj oluşturması için en alta kil bilyesi koyuyorum ve üzerine bir miktar orkide saksı harcından koyuyorum ve üzerine minik orkidemi yerleştiriyorum. Orkidenin etrafını kökleri çok sıkıştırmamaya dikkat ederek dolduruyorum. Yani burada standart bir orkide dikimi yapıyorum. Ben orkidelerimi diktikten sonra saksı üzerine köklerin çevresine sfagnum yosunu, Türkçe adıyla turba yosunu koymayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten kök gelişimini destekliyor ve saksının nemli kalmasını sağlıyor. Peki sfagnum yosunu hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir? Sfagnum yosunu ve orkideler hakkında bilmeniz gerekenler. Sfagnum yosunu Türkçe'de genellikle bataklık yosunu ya da torf yosunu olarak bilinir. Köksüz kalmış orkideleri nemli sfagnum üzerine oturtun, kökleri veya gövdeyi tamamen gömmeyin. Şeffaf bir kutu veya poşetle mini sera ortamı oluşturun. Bu yöntemle kökler birkaç hafta içinde yeniden çıkar. Dikkat! Yosun ıslak değil, nemli olmalı. 6-12 ayda bir yenilenmeli, sıcak, nemli ortamda hızlıca bozulur. Yosunu hazırlama. Kuru sfagnum kullanıyorsanız ılık suda 20-30 dakika bekletmelisiniz. Fazla suyu sıkın ve sadece yosunun nemli kalmasını sağlayın. Damla damla su akmamalı. Canlı sfagnum kullanıyorsanız fazla suyunu süzmeniz yeterli. Ve gelelim saksıya yerleştirme yöntemlerine. Tamamen yosun içine yerleştirme yöntemi küçük ve genç orkideler için uygundur. Saksıyı doldururken yosunu çok sıkıştırırsanız hava akımı olmaz ve orkideniz çürür. Gevşek bırakırsanız da su çabuk buharlaşır. Havalandırma için saksı altına ağaç kabuğu, perlet koymak faydalıdır. Torf yosunundaki orkide nasıl sulanmalı? Her sulamada yosunun üst kısmı kuruyana kadar bekleyin, sonra sulama yapın. Asla daldırma yöntemiyle sulama yapmayın. Yosun çok fazla su tutar ve orkideniz çürür. İkinci yöntemde sfagnumu şu şekilde karıştırabilirsiniz. 2 ölçü ağaç kabuğu, 1 ölçü sfagnum moz. Ağaç gövdelerinde, taş üstünde, ormanda bulduğunuz doğal yosunlar orkideler için uygun değildir. Her yosunu orkide dikilmez. Neden? Yosun türleri farklıdır. Sfagnum moz özel bir türdür. Hücre yapısı sünger gibidir. Ağırlığının 10-20 katı kadar su tutar. Aynı zamanda havadar kalır. Hafif asidiktir. Köklerde mantar oluşumunu engeller. Ormandan toplanan yosunlar genellikle çok hızlı kurur. Su tutarsa hava dolaşımını keser. Toplandığı ortamda bakteri, mantar sporu, böcek yumurtaları bulunabilir. Kuruyunca taş gibi sertleşir ve orkide köklerine zarar verir. Yani bulduğunuz her yosuna orkide dikmeyin. Orkideniz hastalanıp ölebilir. Özel olarak hayvan ürünleri satan mağazalarda ya da internette bu yosunu araştırarak satın alabilirsiniz. Artık ikinci dikime geçiyoruz. Yosunu tuttuğumda bu şekilde su akmaması lazım. Sıkıştırarak suyu süzüyorum. Bendeki yosun kuru bir yosun, o yüzden 15-20 dakika suda beklettim ve nemlendirdim. Şu an dikim için hazır. Elimle böyle bir yüzey oluşturup toprak saksının üzerine yerleştiriyorum. Bu işlemi yaparken yanınızda bir kişinin olması çok daha kolay olacaktır. Ve yosunu saksının etrafına sabitlemek için ince bir dikiş ipi kullanıyorum. Şeffaf bir misina da kullanabilirsiniz. Bende sadece toprak bir saksı olduğu için dikimi buna yapıyorum. Ama sizin elinizde toprak bir sürahiniz varsa, yani içerisine su doldurulan eski çömleklerden, onları da kullanabilirsiniz. Çok daha dekoratif duracaktır. Küçük orkidenin orta kısmına da yosun ekliyorum ve bu yosunu şimdi saksının üzerine aynı şekilde iplerle birlikte sabitleyeceğim. Burada aslında hem dekoratif bir orkide dikimi yapıyoruz, hem de yosun içerisinde orkidenin gelişimi nasıl olacak bunu test ediyoruz. Köklerin hepsini yosunla birlikte kapatıyorum. Burada orkide köklerini yine çok sıkıştırmamaya dikkat ediyorum.
Yosunların etrafını iplikle sarmaya devam ediyorum. Yosunların dağılmayacağına, düşmeyeceğine emin oluncaya kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Dikim sonrası iki orkidem de bu şekilde görünüyor. Orkidelerde henüz çiçek yok ama çiçeklendiklerinde çok daha güzel ve dekoratif görüneceklerine emin olabilirsiniz. Sizler de farklı bir dikim tekniği arıyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bu yöntemde saksı, dikilen harç, her şey doğal. Şimdi sizlere bu dikimi yaptıktan 20 gün sonra orkidelerimin ne halde olduğunu gösteriyorum. Yosuna diktiğim orkidemin gelişimi gayet güzel. Bebek yaprağını büyüttü. Hatta ikinci bir bebek yaprak daha verdi ve yeni kökler çıkartıyor. Kalitesiz harca diktiğim orkidenin ise son hali pek iç açıcı değil. Mantardan şüpheleniyorum. Yaprağında sararma oldu ve ortadaki bebek yaprakların gelişimi çok yavaşladı. Zaten hafif bir sararma da görüyorsunuz. Peki bu şekilde dekoratif bir dikim yaptığınız orkideyi nasıl sulayabilirsiniz? Şimdi onu göstereceğim. Yosunun tamamen kurumuş olması gerekli. Elinizde bastırdığınızda biraz hışırtı sesi gelecek ve ben böyle minik bir kökü görünecek şekilde bırakmıştım. Bu minik köke bakarak sulama zamanının gelip gelmediğini anlıyorum. Birinci yöntemde musluk altında bu şekilde yosunu hafif hafif elinizde bastırarak nemlenmesini sağlayabilirsiniz. Yalnız dikkat edin, yosun çok fazla su tutar içerisinde. Çok aşırı sulamamaya dikkat edin. İkinci bir yöntem olarak da sprey kullanabilirsiniz. Yosunu sade su ile spreyleyerek nemlendirebilirsiniz. Ama bu yöntem bana biraz daha uğraştırıcı geliyor açıkçası. Özellikle yaz aylarında yosun çok hızlı kuruyor. Orkidenizi sıklıkla takip etmeniz gerekli. Bu yöntemde gövdeye su değmesi hiç sıkıntı değil. Çünkü orkide yatay bir şekilde durduğu için sular genellikle gövde arasına kaçmıyor. Ama yine de peçeteyle silebilirsiniz. Bakın yosun artık yumuşadı ve kök rengi yeşile döndü. Saksı içindeki orkide içinde buradaki kökleri takip ediyorum ve yine sulamayı yapıyorum. Sphagnum yosunu kullanarak çok farklı minik objelere minik orkideler dikebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Yine minicik bir çömlek içerisine minik bir orkide dikmiştim ve bakın kök gelişimi gayet güzel. Yeni yapraklar veriyor. Sphagnum moss bir ilaç değil ama orkide etrafında oluşturduğu nemli ve dengeli ortam sayesinde toparlanmayı çok ciddi şekilde etkiliyor. Bu yöntem sadece sağlıklı değil, aynı zamanda orkideleri yaşayan bir dekor objesine döndürüyor. Bu şekilde farklı yerlere orkidenizi dikebilirsiniz ve evinizde çok tatlı dekorlar elde edebilirsiniz. Bugün orkidelerde doğru ve kaliteli harç karışımının ne kadar önemli olduğunu gördük. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.